Değerli arkadaşlar, herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. İlk Bakış TV ekranlarındasınız. Bugün önemli gelişmeler var. ABD Başkanı Trump'ın müttefiklerine çektiği o tarihi NATO'dan çekilirim restini yanlış duymadınız. Trump bu açıklamayı da yaptı. NATO'dan çekilirim dedi. Kürt bölgesinde 33 gündür süren o bilançoyu sizlere aktaracağız. Saldırılar epey bir fazlalaşmış durumda ve Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı Ahmet El Shaara'nın DSG ile ilgili çok önemli açıklamaları var. Biliyorsunuz ki son günlerde entegrasyon süreci devam ederken DSG ile ilgili Span Hamon'un da açıklamaları vardı ve yapılan açıklamada artık SDG kalmayacak denilmişti. Yani Türkçe özeti tam olarak bu. İlk haber olarak özellikle Kürt bölgelerine saldırılarla ilgili bilançoyu da aktarmak istiyorum sizlere. Tam 549 saldırı oldu. Bölgedeki savaşın korkunç yüzünü rakamlar ortaya koyuyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana geçen 33 günde özellikle Kürt bölgesinde, Federal Kürdistan bölgesine resmen ateş çemberine alındı diyebiliriz bölge. Bilanço toplam 549 füze ve drone saldırısı gerçekleşti. Can kaybının da özellikle 14 kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor. 6 peşmerge, 1 asayiş ve 6 üye, bir Fransız askeri, 91 kişi de yaralandığı söyleniyor. Erbil'de sadece dün geceden bu sabaha kadar tam 21 drone ile saldırı oldu. Şafak vaktinde hava savunma sistemleri 10 dakika içinde 8 drone'u imha ettiği ifadeleri kullanıldı ve saldırıların %80'inden fazlası Erbil'i hedef alırken Süleymaniye 101 saldırıyla ikinci sırada. Bu veriler bölgenin sadece bir geçiş güzergahı değil, doğrudan bir imha sahası olarak görüldüğü kanıtlanıyor. Şimdi bununla ilgili muhtemelen şöyle yorumlar da gelir. Ya arkadaş, İran, İsrail, ABD savaşta ama bundan en çok etkilenen de Kürtlerin yaşadığı bölgeler. Ne yazık ki bu şekilde arkadaşlar ve tam aslında o hattın ortasında bulunan bir bölgeden bahsediyoruz ve orada sadece İran meselesi de değil. Yani silahlı gruplar da var ve bu silahlı gruplar zaten geçtiğimiz senelerde de, geçtiğimiz aylarda da bu saldırılarını zaman zaman yapıyordu. Ama bu savaş patlak verdiği günden bu yana bu saldırılar tarihi anlamda bir hayli fazlalaşmış durumda. Zaten bölgenin bir ateş çemberinde olduğunu ve büyük bir topyekün savaşa doğru gittiğini söylemekteki asıl açıklama, asıl niyet aslında tam olarak buydu. Yani Körfez ülkelerinin de savaşa dahil olabileceği konuşulurken aslında bu konuşuluyordu ve Irak'ta da yaşanan durumlar hiç iç açıcı durum değil açıkçası. Dünya şu an The Telegraph'ın haberini konuşuyor, mülakatını konuşuyor. Trump burada önemli açıklamalar yaptı ve özellikle NATO'yla ilgili konuştu. NATO'dan çekiliriz dedi. Hemen sizlere haberi aktarmadan önce yorum kısımlarını sizlere bırakacağım. Sizce ABD NATO'dan çekilir mi? Dünya şu anda bu haberi konuşurken Donald Trump İran savaşına destek vermeyen müttefiklerine resmen öfke kustu ve ABD'nin NATO'dan çekilmesinin artık sadece bir fikir olmadığını, yeniden değerlendirme aşamasına geçtiğini de ekledi sözlerine. NATO beni hiçbir zaman etkilemedi. Onların kağıttan bir kaplan olduğunu her zaman biliyordum. Putin de bunu biliyor. Ukrayna dahil her yerde biz vardık ama onlar bizim yanımızda olmadı. Müttefikler Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yardım etmeye yanaşmıyor. O zaman gidin kendi petrolünüzü kendiniz alın dedi. Trump ayrıca İngiltere Başbakanı'na da çok sert bir tepki gösterdi ve çalışmayan uçak gemileriniz var, donanmanız bile yok diyerek sertçe eleştirdi özellikle İngiltere'yi. Yani ABD NATO'dan çekilir mi çekilmez mi kısmını
net olarak söyleyemem ama böyle bir şey gerçekleşirse işte dünyada bir kez daha aslında farklı stratejiler ve taşlar yerinden oynar diyebilirim sizlere. Çünkü NATO ülkeleri ve Avrupa ülkeleri bu savaşa destek vermeyeceğini her fırsatta dile getirdi. Aynı zamanda işte Avrupa Birliği ülkelerinden bazı ülkeler bu ABD'nin savaşı, bu bizim savaşımız bile değil şeklinde açıklamalar yaptı. Çünkü bu savaş başlangıcından itibaren ABD biliyorsunuz ki hem NATO'dan hem de Avrupa Birliği'nden destek istemişti ama gerekli destekleri görmedi. Şimdi Şam'dan yapılan bir açıklama var. Ahmet El Şara diplomatik bir atak yaptı diyebiliriz. Özellikle SDG ile alakalı açıklamalar yaptı ve bu açıklamalarda SDG'nin artık varlığına, bu fraksiyonun varlığına izin verilmeyeceğini vurguladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara bugün Londra'da katıldığı söyleşide Suriye'nin yeni dönemine dair tarihi bir rota çiziyor ve SDG ile yürütülen görüşmelerin iyi ilerlediğini belirten Şara artık Suriye'de hiçbir silahlı grup veya fraksiyonun varlığına izin verilmeyeceğini vurguladı. Şara, DSG'nin DAEŞ üzerinden kazandığı geçici meşruiyetin bittiğini, Suriye devletinin artık tam uluslararası meşruiyete sahip olduğunu söyledi. İngiltere'nin yaptırımların kaldırılmasına destek verdiğini belirten Şara, önceliğimiz istikrar ve mültecilerin geri dönüşüdür dedi. Ayrıca herhangi bir provokasyona karşı savaş seçeneğinin masada olduğunu hatırlatarak Şam'ın bölgesel dengelerde artık ben de varım dediğini dünyaya iletti. Şara'nın açıklamaları bu şekildeydi ve DSG ile ilgili hiçbir silahlı grup veya fraksiyonun varlığına izin verilmeyecek. Zaten SDG ile yürütülen müzakereler iyi bir aşamada ve iyi bir şekilde ilerliyor şeklinde açıklama yapıldı. İşte sürekli konuşulan konular bu. Hem ne söylerseniz söyleyin aslında ince bir ip üzerindesiniz arkadaşlar. Yani bizim açımızdan söylüyorum bu durumu. Çünkü ne cümle kurarsanız kurun yanlış bir kelime ağzınızdan çıktığı zaman direkt hedef haline gelebiliyorsunuz. Bunu zamanında çok ifade etmeye çalıştım. İşte canlı yayınlar yaparken de bunu çok ifade etmeye çalıştım. Buradaki statü meselesinin isminin ne olacağı önemli değil demiştim. Hatta statünün geleceği bile işte belli değil demiştim ki ne kadar bu konuşulsa da işte diğer farklı kanallara baktığınız zaman şöyle statü geldi, böyle oldu, şöyle oldu, böyle oldu diye sürekli söylemek, bunları dile getirmek ya da insanlara bir şekilde bir şeyleri yalan yanlış şekilde aktarmak çok basit bir şey. Bunu herkes yapabilir ve bunu haliyle ben de yapabilirim. Ama biraz daha gerçeklikten kopmamak gerektiğini ifade etmek gerekiyor. Bu işler öyle yürümez. Hiçbir devlet tekeli bu işi öyle yürütmez. Yani devleti sadece iktidar olarak görmemek lazım. İşte Esad devrildi, Ahmet Şara geldi. Bu iş öyle değil. Devletin kendi dinamikleri vardır. Devlet hiçbir zaman ölmez. Yani bir insanın varoluşuyla da olmadı, bir insanın yok oluşuyla da devlet yok olmaz. Bunu bir kez daha tekrar etmekte fayda var. Şimdi Nisan ayının bu ilk gününde aslında Orta Doğu'da yine ortalık bir hayli karışık. Erbil üzerinde patlayan dronlar Trump'ın NATO'yu bitirme noktasına getiren öfkesi ve Suriye'nin dünyaya açılan yeni kapısı. Görünen o ki 6 Nisan ultimatomuna yaklaşırken sadece sınırlar değil 70 yıllık ittifaklar da değişecek gibi görünüyor. Ve biz İlk Bakış TV olarak tabii ki sizlere bu haberleri takip edip Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri, Türkiye'deki iç siyaseti takip edip sizlere aktarmaya devam edeceğiz net ve şeffaf bir şekilde. Bizim de sloganımız bu olsun en azından. Henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, bildirim zilini mutlaka tümü olarak işaretlemeyi ve son olarak sizlerden ricamızdır. Bu videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda veya yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.